Biliyorsunuz ki hem Note 13 Pro'yu hem de Note 13 Pro 5G'yi incelemiştik. Bu kez serinin en ucuzu Redmi Note 13'te beraberiz. Herkese merhaba dostlar. Ben Ozan. Note 13'ü de tüm artı ve eksileri ve fiyatını oranla değerlendireceğiz. Bana destek vermek, bu tarz objektif incelemelerin devamı için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz önemli. İlk olarak kutu içeriğiyle başladığımızda Note 13'te alıştığımız sade şık bir kutuyla karşılaşıyoruz. Şu ana kadar da kutudan hep şeffaf silikon kılıflar çıkıyordu. Fakat bu kez çok daha kaliteli siyah silikon bir kılıfa yer verilmiş. 33 wattlık hızlı şarj adaptörü, Type-C şarj kablosu ve telefonumuz kutudan çıkıyor. Tasarımsal açıdan güzel geliştirmeler var. Burada Note 12'ye oranla daha şık ve orta segmente yakışan bir tasarım kullanılmış. Kameraların ayrı bir çıkıntı yapmadan direkt olarak kasaya yerleştirilmese de tasarım olarak cihazı bir kademe daha öne çıkarıyor ve bence özellikle Note 13'ün siyah rengi bu sade tasarımla birleşince oldukça şık olmuş. Kasa yapısı olarak da köşeli bir tasarımla birlikteyiz. Hem arka kapak hem de çerçeveler plastik. Burada malzeme kalitesi orta düzey diyebilirim. Fiyatına oranla fena değil. 7.7 mm kalınlık ve 188 gramlık ağırlığıyla tek elle kullanırken de genel olarak da çok ağır bir cihaz olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Ve Note 13'te beni en çok şaşırtan detay kesinlikle ekranı. 6.67 inç AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz'lik bir tazelemeyi bu ekranda görebiliyoruz ve DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsıyor. Bu sayede ekranda gerçekçi renkleri görebilirken video, dizi, film izlerken de oldukça keyifli bir ekrana sahip. Note 13 serinin en ucuz cihazı ve buna rağmen damla çentiği görmüyoruz. Delik çentik ve ekran çerçevelerinin gerçekten ince tutulması hem günlük kullanımda hem de içerik tüketirken deneyimi yükselten bir detay ve bu fiyatlarda ekranda rakiplerinin önüne geçmesini sağlayan en önemli detay 1800 nitlik maksimum parlaklığı. Hem dışarıda güneşli havalarda hem de kapalı ortamlarda, evde bize görme açısından hiçbir problem yaşatmıyor. Açıkçası bu fiyatlarda da en iyi ekranlardan biri kesinlikle Note 13'te. Fakat donanım kısmında Note 13'e hiç yakışmayacak bir işlemci, yani Snapdragon 685'i görüyoruz. 6 nanometrelik bu işlemcimiz Antutu'da 300.000 bandında alırken performans testlerinde segmentinin ciddi anlamda gerisinde. 6 GB RAM, 128 GB depolamayı da Note 13'te görebiliyoruz. Oyun performansı da yerlerde diyebilirim. PUBG'de en düşük ayarlarda en fazla 30 FPS'lik bir deneyim sunuyor. Yaklaşık yarım saat PUBG oynadığımızda ara ara FPS düşüşlerini görebiliyoruz ama genel olarak 30 FPS'e tutunmaya çalışıyor. Burada 29-30 FPS bandında gidip geliyor. Bu fiyatlarda stabil 60 FPS veren A34 varken Note 13 oyun performansında kesinlikle sınıfta kalıyor ve burada benim gibi oyunla işiniz yoksa da günlük kullanım, arayüz performansı, standart bir kullanımda da çok hızlı çalışan tepkisel bir cihaz olduğunu söyleyemeyeceğim. Ve cihazı biraz zorladığımızda veya uzun süre oyun oynadığımız zaman net şekilde ısınıyor. Snapdragon 685 hem güncel değil hem de zayıf bir işlemci. O yüzden ısınmaması için cihazı çok zorlamamakta fayda var. Kamera kısmında da ana kamerada 108 megapiksel ve f1.75 diyaframı görebiliyoruz. Ana kamerada OIS desteği yok ve OIS'in olmaması çok büyük bir eksi. 8 megapiksellik ultra geniş ve 2 megapiksel makro kameramız var. Fotoğraf çekim kalitesinde ana kamera ışık yeterli ise fotoğrafın çok detaylarına inmediğiniz sürece ortalama bir performans veriyor. Düşük ışıkta gece çekimlerinde de zayıf kalıyor. Ultra geniş açıdan da çok bir şey beklemeyin. Makro kamerada açıkçası sadece bulunsun diye koyulmuş. Ön tarafta da 16 megapiksellik Full HD 30 FPS çekebilen bir kameramız var. Arka kamerayla da yalnızca Full HD videolar çekebiliyoruz ve titreşimleri engelleme, stabilizasyon noktasında da net şekilde başarısız. Açıkçası genel kamera performansıyla Note 13 beni hiçbir şekilde tatmin etmedi ve fiyatını da hak eden bir kamerası yok. Galaxy A34, A25 gibi cihazlar kamerada Note 13'ten çok daha başarılı. 5000 mAh batarya, 33 Watt hızlı şarj desteğini görebiliyoruz ve kutu içeriğinden bu adaptörün çıktığını da söyleyeyim ve bu bataryayı ortalama 1 saat 15 dakikada tam olarak doldurabiliyoruz. Batarya performansında 120 Hz, ortalama bir kullanımda 7-8 saat civarı ekran süreleri alabiliyoruz. Ama günde 2-3 saat oyun oynuyorsanız akşam 9-10 gibi tekrar şarja takmak gerekiyor. Yani bataryada rakiplerine göre de orta düzeyde. Yazılımda da Android 13 ve MIUI 14'ü görüyoruz. Güncelleme desteği ile ilgili Note 13'te kesin bir bilgi yok. Büyük ihtimalle 2 yıllık bir güncelleme desteği var. Hoparlör kısmında da stereo hoparlörleri görebiliyoruz. Ses kalitesi hiç fena değil. Kablosuz
bağlantılarda da Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.1'i görürken 5G desteği Note 13'te yok ve IP54 ile de olası su sıçramalarına karşı korunuyor. Şimdi en önemli kısım, yani değerlendirmeye geçersek, ilk olarak Note 13'ün artılarından bahsedeyim. Deneyimi etkileyen en önemli artısı kesinlikle ekranı. Hem tasarımsal açıdan hem akıcılık hem de görsel deneyim yönünde Xiaomi bu fiyat bandında koyabileceği en iyi ekranı kullanmış. Özellikle parlaklık ve ekranın renk doğruluğu bu ekranı öne çıkaran en önemli detaylardan. Bunun dışında tasarımı ve kutu içeriğinin dolu dolu gelmesi Note 13'ün artılarından. Fakat işlemci ve kamera Note 13'ü bence kesinlikle alınmaz yapıyor. Çünkü bu fiyatlarda minimum Helio G99 gibi daha orta segmente yakın bir işlemcinin kullanılması gerekiyordu. Snapdragon 685 giriş seviyesi bir işlemci. Note 13 gibi bir cihazda böyle bir işlemci hiçbir şekilde olmamış. Kamera tarafında da 108 megapiksele aldanmayın. Burada megapikselin çok bir önemi yok. Hem videolar hem de fotoğraf tarafında fiyatının hakkını veremiyor. Bataryada, hoparlörde her ne kadar kötü olmasa da telefonu alıp en azından 2-3 yıl uzun vadeli kullanmayı düşünüyorsanız Note 13 önerebileceğim son telefon diyebilirim. Peki Note 13 almayalım, Note 13'ün yerine ne alalım derseniz önerdiğim telefonları açıklama ve yorumlara koyacağım. Onlara bakabilirsiniz ve bence her yönüyle tüm artı ve eksileriyle birlikte Note 13'ü inceledik. Son olarak da fiyatını oranla benden 5.5'u aldı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum ve bu tarz objektif incelemelerin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz önemli. Ben Ozan ve bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.